Arkadaşlar, hepinize en içten dileklerimle tekrar merhaba diyorum. Birinci seriyi çektik. Birinci seriyi çektikten sonra ikinci seriyi çektik. İkinci seriden sonra size kendim acizane yani kendi bulduğum o masayı bölme, yani kendime kolaylık sağlamak amaçlı diyeyim. Yani bir şeyi keşfetmiş gibi konuşmayayım da. Yani kendi antrenmanlarımda bu masayı nasıl kibrit kutusu haline getirebiliriz mantığını çözmem için masayı böyle bölümlere ayırmıştım. Arkadaşlardan bir tanesi bana bir yorum yazmış. Usta demiş, bilgi halinde onu girdin ama ben senden dinlemek istiyorum ki kafama tam geçsin. O masayı neden bölüyoruz? Arkadaşlar, şimdi serilerin başındayken ben şunu anlatmak istiyorum size. Masayı neden bölüyoruz biliyor musunuz? 3 bant bilardoda matematiği, fiziği ve geometriyi kullanıyoruz. Bu yüzden de şimdi benim bulduğum bu bölmeleri size mantığını gerçekten anlayın diye, yani anlaşılırın en yüksek getirmek için en güzel şekilde anlatmak istiyorum. Ben bunu neden yaptım? Ben bunu şundan yaptım. Şimdi bakıyorum. Mesela Türkiye'de oynuyorsunuz. Filanca salona gidiyorsunuz. Masanın zemini değişik. Yurt dışına geliyorsunuz. Yurt dışında bilardo masasında oynuyorsunuz. Masanın hızı değişik. Allah Allah. Ama ben bunu pozisyonlarda çalışmıştım. Ben bunu serilerini vurmuştum. Ama top aynı yerde kalmıyor 2 numara. Şimdi peki ne yapacağım ben? Ama bunu düşünme vaktim yok. Çünkü maça sıkı derecede konsantre olmam lazım. Rakibe konsantre olmam lazım. Kendime konsantre olmam lazım. Seyirciden uzaklaşmam lazım. Fokusumu arttırmam lazım. Orada birçok mental şeyle uğraşıyorsunuz. Stresle, kaygıyla bunun hepsi üstünüze bindiğinizde bakıyorsunuz ki adam böyle diyor sonra. Allah Allah, antrenmanlarda 1.500 oynuyorum, maça gelince 0.500. Çünkü o sırada sen senlikten çıkıyorsun, başka bir insan haline geliyorsun. Amacımız ne? Sen olmayı başarmanı sağlamak. Şimdi benim kendimce bulduğum bu sistem, bu olay şunu sağlıyor arkadaşlar. Ben bakıyorum diyelim. Ha usta, iyi konuşuyorsun da sen kaçta kaç başarıyorsun? Ya zaten bu işi çözenler şu anda dünyanın okyanuslarında çözüyorlar. Ha, bir işi yapmak farklı, bilmek farklıdır arkadaşlar. Şimdi diyelim ben bu konuda donanımlıyım. Bilardoyu analiz etme konusunda donanımım olsun. Ama bu sadece donanımla yetmiyor. O kadar çok şey gelecek ki aklınız, hayaliniz duracak. Ya bu bilardoyu yapsak mı yapmasak mı diye düşünecek hale geleceksiniz. Ama biz bırakamıyoruz, bir aşk. Dediğim gibi yüz milyonlarca ailesi olan bir ailenin içine mevcutuz. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Bu bölümleri ayırmamın sebebi, nerede oynarsam oynayayım, hangi zeminde oynarsam oynayayım, hangi masa hızında oynarsam oynayayım, 2 numarayı benim topumla, yani bu topla, diyelim şu 3 numara olsun, şu da 2 numara olsun. Yani benim bu 2 numaralı topa vurduktan sonra, diyelim kısa uzun, kısa iç havuz atıyorum. Bu havuzu attıktan sonra 2 numara o masanın hızına göre hangi bölümde kalacağını ben artık düşünmüyorum. Nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Tamam, bölge 8. Bölge 7. İnanın böyle bakın. Sadece çok hızlı düşünüyorum ama bazı masalarda bir bakıyorsunuz bölge 5 oynuyorsunuz diyelim, top banta yapışıyor. Yani sizin önünüzü kesiyor. Ama bazı hızlı masalarda normalde bölge 5'e attığınız şey bölge 7'ye kadar uzuyor. Siz işte bu bölgeleri ayırmanızın sebebinin tek amacı var. Amaç olarak söylüyorum. 2 numarayı istediğiniz yere alma arkadaşlar. Bakın, antrenman yapın. O masanın küçüldüğünü hissedeceksiniz. Çünkü bu bölmeleri eğer böldüğünüzde, baktığınızda gerçekten uzun bir kibrit kutusu gibi gelecek. Ve diyeceksiniz ki usta sen haklıymışsın ya. Biraz böyle manyak düşünüyorsun ama gerçekten haklıymışsın diyeceksin. Yoksa işin içinden çıkamazsınız. Ondan sonra ağlamaya başlarsınız. Böyle gidersiniz. Hemen o bilardocularda var ya, bende de vardı. Ha, masanın oralara da geleceğim gerçi de, masaya gelirsiniz böyle yaparsınız. Maç daha devam ediyor ama siz orada sırtınıza bahaneleri almışsınızdır. Nedir bahane biliyor musunuz?
Masa dik atıyor. Bantlar çok kötü. Abi çuhayı görmedin mi? Berbat. Toplar yavaş gidiyor. Bunların hepsi nedir biliyor musunuz? Sizin aynı küçük Emrah'a bağlamanızdır. Başka hiçbir şey değildir. Çünkü aynı şartlarda rakibinizle oynuyor arkadaşlar. O yüzden masanın bölümlerini neden böldüğümü tam anlamıyla anlatmış bulunmaktayım. Arkadaşlar bu da seri pozisyonlarındaki 3. pozisyonumuz. Topumuzun, çünkü bunu öyle bir anlatacağım ki eğer ikinci videoya bakarsanız ikinci videoda masayı böldüğümü göreceksiniz. O masayı neden böldüğümü şu anda artık örnekleriyle çok iyi anlayacaksınız. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben size bunu gösterdiğimde, artık size bunlar geldiğinde bir şunu bilmeniz lazım. Size bu pozisyon geldiğinde bu 3. dizilim diyeyim yani. Bilardo dizilimden ibaret. O yüzden şimdi ikinci videoda ben size böldüm masayı. Baktığımızda kırmızı orta benekten yukarı. Orta benekten yukarı. Ama ben bakıyorum bu kırmızıyı istediğim kalınlıkta gördüğümde uzun kısa uzundan kontrol edeceğimi görüyorum. Değil mi? Gördüm. Bilardo oynayanlar beni çok iyi anlayacak. O zaman benim çünkü 4. seride bunu göstereceğim. Şu anda ben şöyleyim. Yani baktığınızda şu kadarcık bir uzaklık var toptan. Yani burada olsam 2 numarayı tutamıyorum demektir. Önümde tutamıyorum demektir. Ben de şimdi bunu taşıdığıma göre şimdi gösteriyorum arkadaşlar. Falso buradan ve topun çeyreğini görüyorum. Falso buradan gördüğünüz gibi topun çeyreğini görüyorum 2 numaranın. Neden? Hızı alçak olmalı. Tam istediğim yere almaya çalışacağım. İşte böyle vuruyorsunuz topun çeyreğini. Uzun vuruş. Gene ezerek vuruyoruz topu. Ezerek diyorum ki rahat anlamanız açısından arkadaşlar. Ondan dolayı. Hepinizi öpüyorum. Saygılarımı iletiyorum. Disiplin, istikamet, kararlılık, sabırla bilardonuzu en üst düzeye taşımak adına benimle çılgın bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın.